Aniden kurt kokusu aldılar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Dördü birden fırladı oraya. Bakın. Burası. Kurdun kokusunun olduğu yer. Orayı koklayacaklar. Evet. Kurt koku bırakmış oraya. Yani de kurdun işemesinden. Bakın. Yahu! Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size köpeklerimizi anlatacağım. Arkadaşlar ondan önce size demek istediğim biz hala yaylalardayız arkadaşlar. Yayla kışla hemen yaylaların dibinde. Bu yüzden bir yere göç ve yolculuğa ihtiyacımız yok. Arkadaşlar bir de mesela soruyorsunuz işte koyunlarınıza neden çan takmıyorsunuz? Doğrudur arkadaşlar, koyun çan takmak lazım da bir de koyuna sormak lazım arkadaşlar, ona çan takılmasını ister mi yani? Mesela nasıl şimdi hani öyle. Şimdi mesela düşünün, bir insanın boynuna arkadaşlar bir demir halka takılacak. Küçük de olsa akşama kadar, düşünün en sevdiğiniz şarkıyı arkadaşlar akşama kadar hep söylüyor, yani böyle kulağınızın dibinde hep söylüyor. Artık sevdiğiniz bir şarkıdan çok nefret ettiğiniz bir objeye dönüşür bence. Arkadaşlar şey de böyledir yani. Çan sesi de koyunlar için eziyet vericidir bence. Taşıyan koyun için özellikle eziyet vericidir. Bir de arkadaşlar biz hiç alışkın değiliz böyle şeylere. Ne biz yani biz hiç kullanmamışız. Köpekler koyunlarımıza şimdiye kadar hiç böyle bir şey uygulamamışız. Koyunlarımız da yani şu anda bir dangır dungur şan sesi gelsin her biri bir tarafa kaçar yani. Alışması baya bir zaman alır. Yani arkadaşlar bu biz hala yaylalardayız arkadaşlar. Soğuklar var tabi, havalar soğuk. Yalnız bu mor koyun için pek bir sorun değil. Ta ki kar aşırı don düşene kadar. Çünkü mor koyun zaten soğuk havayı seven bir koyundur. Havalar ne kadar soğuksa o kadar iyi gelişir. Yeter ki yaylım ve ot olsun. Sıcak havayı pek sevmez zaten. Sevdiği hava soğuk havalardır arkadaşlar. Bu bölge arkadaşlar Erzurum bölgesi. Erzurum Şenkaya bölgesi. Ben Iğdırlıyım zaten. Daha önceki videolarımızda demiştik. Çobanım burada. Bu şekilde koyunumuzu yayıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar size köpeklerimizi tek tek gösterip anlatacağım. Köpeklerimiz nasıl davranıyorlar, davranış biçimleri nasıl pozisyon alıyorlar, hep beraber göreceğiz. Ben şu işte ağaçlık yerlerde böyle genelde koyunun önünde gider ve böyle yüksek hakim yerlere oturur. Etrafı kolaçan eder arkadaşlar. Ve şu da böyledir. Alabaş ise arkadaşlar böyle koyun içinde oturur genelde. Acil manga gibidir. Böyle acil müdahale timi vardır ya. Onlar gibidir. Yani o an koyuna bir yerden ürkme, bir yerden kaçma olsa acilen müdahaleyi o gerçekleştiriyor.
O da bu görevi üstleniyor genelde. Sürünün içinde geceler de böyledir. Diğerleri kurdun peşine gider. O hemen döner böyle koyunun içinde bekler yani. Tek kötü bir huyu var arkadaşlar. Çok havlıyor. Yani böyle bir kurt kokusu aldı mı aşırı havlıyor. Koyun ürküyor, kaçıyor. Diğer bir kötü huyu ise arkadaşlar koyunun ortasına vurup gidiyor yani. Bakın şu anda hırçoyu gördüler. Bir şey zannetti o. Hırço. Bu şekilde işte kötü huyu böyle koyunun ortasından direkt kaçmaktır. Palaz ise arkadaşlar genelde koyunu takip eder. Bazen koyunun içindedir. Bazen diğer köpeklerle beraber eğer kurt çok yakınsa saldırıya geçer. Eğer kurt uzaksa koyunu bırakıp gitmez. Palazın gerçekten yeri doldurulamaz. Palaz tek başına daha 2 yaşındayken 1000 koyuna gitmiş bir köpektir. Öyle dandik bir köpek değil yani. Babası, annesi zaten meşhur köpeklermiş. O da onların soyunun hakkını veriyor. İşte arkadaşlar maalesef geçen yıldan beri dişi köpeklerimiz hep ölüyor. Ve bu köpeklerimizden bir yavru alamıyoruz. Palaz da böyle koyunu takip eder. Koyun yanından ayrılmaz. Bir kurt bir şey olsa eğer palaz saldırıya geçmişse bilin ki çok yakında kurt vardır. Sesinize hemen gelir. Palaz şirin. Çok sevimli bir köpektir. Böyledir arkadaşlar. Palaz çok da yırtıcıdır arkadaşlar. Böyle bir şey tuttu mu var ya koparır yemin ediyorum. Mesela bazı köpeklerle boğuşuyor böyle köpeklerin boynundan tutuyor. Bir sarsıyor arkadaşlar. Gerçekten çok da böyle kin tutuyor arkadaşlar. Onu bir köpek tutsun şey yapsın o illaki onu bir yerde sıkıştırıyor ve o intikamını alıyor onlardan yani öyle bir köpektir. Onun da karakteri böyle ciddi bir köpektir. Her köpeğin bir karakteri var arkadaşlar. Kimisi bazı insanlar gibi yılışıktır. Kimisi vardır bazı insanlar nasıl böyle samimidir şeydir. İnsanlarla kaynaşır. Kimisi böyle asık suratlıdır. Kimisi böyle ciddidir. Yani onların da aynı insanlar gibi arkadaşlar karakter yapıları var. Görün palazda diğer köpek yani nasıl palazın nasıl konum alıyor arkadaşlar. Palaz diğer köpeklere bakıyor. Diğer köpekler bir kanattaysa o başka bir kanatta. Başka bir yerde konum alıyor. Genellikle böyle takılıyor yani. Genellikle böyle korumacı üslubu da böyle. Onunla siyah eşek arasında çok ciddi bağlar var. Yaklaşık 6-7 yıldır yani bu siyah eşeği görmezsek ya bence dayanamaz. Yani siyah eşekle bazen mesela böyle barkana biraz geç gidiyoruz ya. Oyun içine 1-2 saat hemen geliyor onunla oynuyor şey yapıyor. Aralarında çok ciddi bir bağ var. Palaz'da böyle. Palaz'a biraz uzun zaman ayırdım. Çünkü Palaz bunu hak ediyor. Öyle değil mi Palaz? Palazu, Palaz. Gözlerine bak, gözlerine bak. Palaz şirin. Palaz da böyle arkadaşlar. O yüzden kurt kokusu aldılar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. 4'ü birden fırladı oraya. Bakın. Burası. Kurdun kokusunun olduğu yer. Orayı koklayacaklar. Evet. Kurt koku bırakmış oraya. Yani de kurdun işemesinden. Bakın. Yahu! Kurdun ne yöne gittiği belli değil. Şöyle. Bu kokuyu alıp buranın kurtlarını ben gördüm birkaç kere arkadaşlar. Genelde yollardan gidiyorlar. Şimdi gidecekler ta aşağı kadar
kontrol edip gelecekler. Bak palaz yavaşladı, görüyorsunuz. Palaz ormana yöneldi. Bak. Palaz ormana yöneldi. Alabaş terk etmez böyle fazla. Bak palaz kokuyu aldı. Ormana yöneldi. Bu şekilde arkadaşlar, işte ben buralarda koyun rahat yağarken bunların sayesinde, yani bunların bu teknikleri ve becerileri sayesinde. Yoksa nerede koyunu öyle ağaçlık yerlerde vallahi yanınızdan kapar, fark edemezsiniz. Bu koku çok yeni bir koku. Hemen önümüzdeymiş ki köpekler bu kadar aşırı tepki verdiler arkadaşlar. Beşo ile Hırçu arkadaşlar ormanın içine yöneldiler. Beşo o bölgeyi temizlemeden rahat etmez. Gittiler arkadaşlar, ormanın içine gittiler. Hırçu da peşinde. Aşağı doğru gittiler. Alabaş döndü koyunun içine. Palaz da bu arkadaydı galiba. Bu arkadaşlar bir kurt değil, birçok kurdun kokusudur. Bu yüzden köpekler, görüyorsunuz, Hırçuyla Beşo aşağı doğru gittiler. Bu ikisi de böyle kokunun peşinden yukarı gidiyorlar. Arkadaşlar kurtlar genelde yani tepe uçlarına asla çıkmazlar. Genelde böyle dere yatakları, yollar, yani böyle arkadaşlar, biraz da bunu böyle belgeselde de izlemiştim. Bunun davranış biçimlerini ben de merak ediyordum. Neden derelerden gidip geliyorlar? Neden işte yol, düz yerleri biraz tercih ediyorlar arkadaşlar, fazla efor sarf etmemek için. Çünkü onlar bazen mesela peşinde köpek insan oldu mu çok uzun süreler koşmak zorunda kalıyor. Bu yüzden dere yatakları ve o yol olan yerler arkadaşlar yorucu olmuyor onun için. Görüyorsunuz, kurt kokusu var. Bu şekilde kurt izi sürüyorlar. Arkadaşlar köpekler böyle. Şimdi buralar temizdir de yine de çok yakında buradaymışlar, yani yaklaşık biz o taraftayken demek ki onlar da buradaymış. Arkadaşlar Hırçu tarayıcı bir özelliğe sahip bir köpektir. Şimdi bunu çekerken yakınlaştırıyorum, biraz videonun kalitesi bozuluyor. Hırçu biraz arkadaşlar böyle tarayıcı bir özelliğe sahip gündüzleri. Gece arkadaşlar, gecelerde önceden böyleydi. O bir ara bir ayı vurmuştu ona. Ondan sonra biraz böyle gece pek fazla uzaklaşmıyor koyundan. O biraz böyle tarayıcı bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. O ben takip ediyorum. Böyle gidiyor, ormanın içine giriyor. Gece bile mesela kurt olsun, böyle bir çok kalın da gür bir sesi var. Öyle bir havlıyor ki acayip bir havlaması var arkadaşlar. Mesela şimdi çıktı ağaçların arasından. Mesela arkadaşlar şimdi ben koyun yayıyorum. Şu gördüğünüz kavak ağaçları kurt yatağıdır arkadaşlar. Yani kesinlikle kurt oradan hiç çıkmaz. Kurdun yeridir. Ben şu anda o alt kısımda değilim. Koyunun önündeyim. Öyle koyunu sanki normal düz arazide otarıyormuşum gibiyim. Bu neyin sayesinde? Bu köpeklerimiz sayesinde. Ben onlara minnettarım arkadaşlar. Mesela şey yapıyorum. Ben şu anda koyunun önündeyim. Sanki normal ne ağaçlıktır, ne ormanlıktır, ne kurt yatağıdır. Bu neyden kaynaklanıyor bu rahatlığım? Bu rahatlığım işte arkadaşlar canım köpeklerimden kaynaklanıyor. Şu anda arkadaşlar hepsi o alttalar, ormanın içinde tarıyorlar oraları, bakıyorlar. Palaz az önce baktım, o altta kıç üstü oturmuştu, etrafına bakıyordu. Yani bu onların sayesinde gerçekten arkadaşlar. Yani köpekler öyle basit alınacak şeyler değil arkadaşlar. Hatta bazı tarihçiler, bir ara abimle konuşmuştuk, abim bana demişti. Hatta bazı tarihçiler bunun şeyden olduğunu. Bakın arkadaşlar, palaz bak. Lafımı kestim, devam edeceğim. Palazı görüyorsunuz bak. Orada